Time. We usually think of it as a line. It starts in the past, moves to the present, and goes toward the future. But sometimes you wonder, what if time doesn't only move forward? What if some moments already carry clues of who we will become? Maybe the point is not to change time. Maybe the point is learning to see it from the right place. This is 200,000. This is 400,000. Kurtulma şansı %5, hissedilen acının oranı %7'dir. Hey, wake up. Hey, Adem. Hey. This is Calm down. I'm dreaming right now. Maybe you are, maybe not. But I am you and you are me. I'm not sure I understand. What's going on? I know how hard your life is right now. You are waiting for a savior, waiting for something to change. But I gotta say, I am proof that the savior is you. Now get up and come with me. I want to show you something. What you gonna show me? How the world ends? No, how you build your own world. What do you mean? Well, I found something. Or you did. We did. And I can only show it to you, not explain it. But you have to come with me. But Hey, don't worry. When it's over, I'll bring you back at this moment. Now, come. If this is a dream, at least let it be the good one. Should I take my phone? Hey! Not even answering. Yep, he's definitely me. Wait! So, what I don't get is, if you are from 2026, there is 7 years between us. How do we look the same right now? I have never grown my hair this long in my life. Because that's how I see you. That's interesting. It will get more interesting. You will face a lot more. By the way, are you recording us? Of course, our moments. Okay. I still don't get what you want to show me. I want to show you what I found. I mean, what we found. Okay. How valuable it is for us and how it become that way. Step by step. I want you to feel it. So, how will that happen? It's simple. Just watch. If something feels off, pause the video and ask. Also, you can comment anytime. It's your journey. If you are ready, okay, let's begin. Wait. Is that a CD? How nostalgic. Did you like it? Of course I did. It was just like my dad used to bring movies home. I can't forget those days. Do you remember watching the Lord of the Rings trilogy? How could I forget? It was the first time I had ever seen a movie on 3 CDs or DVDs. Yes. It also had 3 different covers. Such wonderful memories. Get ready for new memories then. Okay, let's go. Sometimes a story begins
quietly, without a plan, without warning. That day, I turned the camera to myself. I had no idea what I was going to say. I just hit record. Havaalanına doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 10-15 gün boyunca Vietnam, Kamboçya taraflarında olacağım. Ne iş yaptığımı soranlar oluyor. Ben videographer'ım. Hep başkalarıyla çalıştım. Çalıştığım kişilerin videolarını çekip editledim. Şimdi bir şey deneyeceğim. Şu anda yine hala aynı işi yapmaya devam edeceğim. Ama bu sefer aynı zamanda arka plan videoları olarak kendi vlogumu çekmeye çalışacağım. Bakalım keyifli olacak mı? Birlikte görelim. Gezdiğim yerlerde diğer videoları çekerken aynı zamanda arka planda kendi düşüncelerimi de paylaşmaya çalışacağım. Olabildiğince bir videographer'ın arka planda neler yaşadığını, sadece bir gezgin olarak değil, aynı zamanda bu işi yaparken nelere dikkat ettiğimi bir de benim gözümden gör istedim. Ben heyecanlıyım. Bugüne kadar hep kamera arkasında oldum. Ama ilk defa bir vlog çekimi denemesi yapmak istiyorum. Onun için de birazcık bence heyecan var. Kamera önünde olmak kolay değil. Her zaman söylerim. Kamera arkasından insanları yönetmenin kendince zorlukları olsa da kamera önünde konuşmanın da kendince zorlukları var. Seneler içerisinde çektiğim insanları gözlemleyerek bunları fark ediyorum. Şimdi ilk defa onların yerine kendimi koyuyorum ve bakalım güzel bir deneyim olacak benim için. Göreceğiz. Elimden geldiğince fazla görüntü toplamaya çalışacağım ki arka tarafta neler oluyor anlayabil diye. Aynı zamanda gezdiğimiz yerlerde kendi hislerimi ve deneyimlerimi de arka planda paylaşacak olacağım. Bali'den ayrılıyorum. Yaklaşık bir hafta boyunca Vietnam'da olacağım. Hanoi, Da Nang, Bana Hills, Ha Long Bay buraları gezeceğim. Buraları daha önceden de gezmiştim. Gezmek sayılmaz tabii, o çekim için gitmiştim. Şimdi bir daha gidiyoruz ama bu sefer tur için gidiyoruz. O tura katılan insanlarla birlikte deneyimleyeceğiz aynı rotayı. Bu sefer çekimler o turdaki insanların deneyimlerinin üzerine yoğunlaşacak. Ben de bu çekimleri yaparken aynı zamanda kendi deneyimlerimi elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Zor olacak çünkü çekim yaparken aynı zamanda kendi çekimimi yapmak bence zor ama her şeyin bir yolu vardır. Bir çözüm bulamadıysan yeterince düşünmemişsindir derim her zaman kendime. Güzel bir deneyim için şu anda yola çıkmış bulunmaktayız. İyi seyirler. So, what's your first impression? I never thought I would record myself like this. I've always been the guy behind the camera. This is the moment we started writing the story. It's not like I never tried, obviously, but it never felt right. This didn't feel perfect either. You are filming for yourself. This is one of those moments you stop judging yourself. Şimdi yeni kamera karşısına geçmeye başlayınca şunu fark ediyorum. İnsan ister istemez böyle bir kendini aşağı çekiyor, modu aşağı düşüyor. Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum, yanlış bir şey mi söylüyorum diye kendini tutuyor. Yani ben de öyle oluyor, öyle söyleyeyim. Kendi üzerimden, kendi deneyimim üzerinden konuşayım. Normalde daha eğlenceli, böyle daha atik bir insanken sanki bir şey sunarken daha böyle aşağı tondan konuşmamız gerekiyormuş gibi bir his uyanıyor benim içimde. Onu yenmeye çalışıyorum. Belki ilerleyen videolarda bunu aşarım ve gerçek kendi heyecanımı gösterebilirim. Çünkü ben kendim fark ediyorum. Ses tonum değişiyor. Kameraya aldığımda kendimi. Bunu yenmeye çalışacağım. Bu da zaman. Her şey bir anda olmuyor. Uçağa binme zamanı geldi. Bali'den Vietnam'a yaklaşık bir sanırsam 5,5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Böyle sıraları hiç beklemeyi sevmiyorum. O yüzden gidiyorum, bir yerde oturuyorum. Çoğumuz öyle yapıyordur muhtemelen. Son binen kişiler arasında oluyorum genelde. Geldik, Hanoi'deyiz. 5 saatlik bir yolculuk oldu. Bu tarz uzun yolculuklarda genelde uyuyamıyorum. Uyuyamadığım zamanlarda da öyle kendi notlarımı alıyorum. O senin gördüğün Instagram'daki içeriklerimi bu şekilde yazmış ve düzenlemiş oluyorum. Hold on a minute. I want to look at the profiles. Heeyadem. This one is Turkish. Wow, I have never had this many followers before. I never call them followers. I call the feelers. You will understand in time.
I think English one recently created. Yes, I have just started posting. It's very good, so exciting. Let's keep going. Böyle akıyor. Bir sürü şeyler var. Şimdi valizlerimizi alacağız ve internet ihtiyacımızı karşılamak için havalimanından çıkmadan içeride sim kartı satan yerler var. Oradan alacağız. Ne kadar olduğunu da öğrendikten sonra belirteceğim. 5 saat ve üstü yolculuklar benim için uzun yolculuklar ve bu uzun yolculuklardan sonra ne zaman geleceğini bilmediğin bir valizi beklemek tam olarak işkence gibi geliyor bana. Bekliyoruz. 20 dakikadır bekliyoruz. Hiçbir şey gelip gitmiyor. Gelip giden yok. Bomboş. Şimdi diyeceksin ki yanlış yerde bekliyor olabilir misin? Hayır. Tabii ki de hayır. 35 dakika oldu. Neyi bekliyorum? Yanlış yerde olduğum sonucunu görmek için mi? Ispatlayacağım sana yanlış yerde olmadığımı. 45 dakika oldu. 1 saat 10 dakika oldu. Bir tane geliyor ama herhalde benim. Bakıcıyım. Sanırsam benim. Çok benziyor benimkine. Yes, benim. Bak dedim doğru yerde bekliyorum diye. Biz de deriniz yani. Sim aldık 1 aylık sınırsız internet 5G 15 dolar. Ama çok hızlı almak zorunda kaldığımız için onu çekemedim. Şoför çok fazla beklediği için bizi. Şimdi biniyoruz, otele gidiyoruz. I started talking to myself. That was normal for me. But the only difference was, this time it was being recorded. Sonunda odaya vardık. Şöyle bir mis gibi banyosu, tuvaleti var. Saça bak, kendi hükmünü ilan etmiş. Devam. Böyle tertemiz bir oda. Dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Sesini duyabilirsin. Abo, bu saça bak ya. İyi bir karşılama oldu Vietnam'ın. Neden mi şapka bandana takıyorum? Çünkü saçımı uzatıyorum şu anda. Saçımı uzatacağım. Şöyle. O zamana kadar görüntüsünden çok hoşlanmıyorum o yüzden. Gök yarıldı gök. Deli gibi yağıyor. Benim alnım niye bu kadar açılmış ya? Şunu Einstein'a benzedim. Hadi yatalım uyuyalım. Wow. Bir futbolcuya benzedim ama hangi futbolcuya benzedim bilmiyorum. 3, 2, 1. Kapatış. İyice saçmalıyorum. The next day, I went out into the streets. I talked about what I saw. I said what I knew. But honestly, I wasn't really thinking about what I was saying. I just kept recording the moments. Şöyle bir sokağa girdik. Tamamen Vietnam kültürünü yansıtan bir sokak. Meyveler, sebzeler, etler. Ablam orada keyif çatıyor. Böyle bir sokak. Ara sokaklar. Hafiften yağmur çiseliyor. Motorlar hiç. Motorlar umarsızca yanımızdan geçiyorlar hiç. Hop, bisikletli ablam çarpma bana. Hop, orada ablam et doğuruyor. Rengarenk. Hareketli bir sokak. Hemen şöyle bir ara sokağa daldık. Ördektir, tavuktur. Bunlar ne, güvercin mi? Hiçbir fikrim yok. Burada canlı canlı çat diye kesip şurada yani yapıp herhalde direkt veriyor ablalarım. Bak burada böyle açıkta, hazırda. Bak orada da aynı ördekler. Kültür böyle abi. Diyecek bir şey yok. Burada da yumurtalar. Bak, çat çat kesiyor, hazırlıyor abim. Mis. Her şey var. Burası neymiş? Burada da el yapımı bir şeyler. Ablam bakır ayıklıyor tellerden. Evet, ana caddeye doğru çıktık. Aha, burada spor salonu gördüm. Ablalarım tenis oynuyor. Bakayım, Adel mi yoksa? Vay, böyle bir pazarın dibinde böyle bir şeyin olması
Güzelmiş. Harika. Devam. Öyle çıktık. Öyle bir yürüyelim dedik. Henüz daha bir keşifteyiz. Nerede ne var? Belki bir tişört alırız. Değil mi Emin? Öyle Emin'le bir sokak keşifi yapıyoruz. Hello, xin ciao. Ben hiçbir ülkede bu kadar çok bayrak gördüğümü hatırlamıyorum. Her yerde bayrak var değil mi? Doğru. Bayrak var ya, böyle bir şey olamaz. Ve korna. Aman Allah. Korna, herkes korna çalıyor. Elleri hazırda bekliyorlar böyle. Şeyler. Bak şimdi biraz yola çıkalım, hemen çalacaklar. Şöyle bir handikap var. Gördüğün gibi kaldırımlar geniş. Ama kaldırımda orada hep motosikletler var. Yürüyemiyorsun. Doğal olarak ne yapıyorsun? Buradan yürümek yerine daha rahat olması için buradan yürüyorsun. Buradan yürüdüğünde de herkes korna çalıyor. Bak şimdi kaldırıma bak ne kadar geniş ama yüzde kaçı motor. Wait, pause it. Isn't this normal? If you are walking on the road, of course they honk. And where else would they park the bikes? On the road? I don't see anything strange here. When you are in the moment, it feels different, as you see. But from outside it, your view also right. I guess there is no right or wrong. Everything depends on perspective you have in the moment. Yes. Öyle. Bu ülkede neredeyse herkesin bir motoru var. Ve dikkatini bir şey çekti mi bilmiyorum ama her yer yeşil. Her yerde muhakkak ağaç var. Bir yeşillik var. Her yerde. Her sokak başında bayraklarını asmışlar. Sen hiç pişmiş tüm ördek gördün mü kardeşim? Bak mis gibi kızarmış. Da böyle sokakta böyle bir şey gördüm. Nereye gidiyorsun? Yakalayabilir miyim acaba? Yakaladım. Denedim ve yakaladım. Şimdi güzelliği yerine bırakalım. Gönlüm el vermedi öyle bırakmaya. Hemen gittim. Hemen yakaladım. Diğer kardeşlerimin yanına bıraktım. Bak orada abim rahat rahat işiyor. Rahat. Her ülkede var böyle işte. Bali'de de var abi. Ben Bali'de de çok gördüm. Pikachu'lu araba. Evet, Bangkok'ta olur zannettiniz. Hayır, burası Vietnam, Hanoi. Burada da olur. Bak kulaklarını bile koymuş adam. Pokemon'ları dizmiş böyle. Harika. Pokemon hayranı. Bu arada bu Vietnam'ın kendi ürettiği araba, elektrikli. Her yerde bundan görüyoruz. Bak 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 bak. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi genelde hep kafelerde vesaire her yerde tabure veya küçük sandalyeler. Bir de şöyle evlere baktığınızda genel olarak hep böyle minnacık, küçücük alanlara sıkıştırılmış evler görürsünüz. Bu evlerin küçük olma sebebi savaş sonrası yapılan evlerin büyüklüğüne göre vergi kesilmesi diye bir bilgi aldık. Bak gördüğün gibi daracık evler. Evin ne kadar büyük, ne kadar genişse o kadar fazla vergi ödüyordun. O yüzden hello, xin chào bro. O yüzden olabildiğince küçük yaşamlar kurmaya çalışmışlar. İnsanları minimalize etmek için böyle bir şey de yapmış olabilirler. O yüzden daha demin söylediğim şey taburelere ve küçük yerlere oturma sebeplerinin benim mantığıma göre bence hayatlarını böyle kompakt yaşama adapte etmişler, alıştırmışlar. O yüzden her şeyleri küçük, her şeyleri minimalist bir yaşam tarzına bence dönüştürmüşler, alıştırmışlar kendilerini. Benim fikrim bu. Bence devletler insanları olabildiğince minimalize etmek için baskıcı bir sistem uygulayarak, yeri geldiğinde cezalarla, yeri geldiğinde vergilerle vesaire insanları küçük yaşamaya itmişler gibi bir yorum çıkıyor benden. Benim bakış açıma göre. Çünkü ucuz bir ülke olduğu için bence arsa fiyatları, ev fiyatları da bakmadım ama ucuzdur diye düşünüyorum. Bence de birçok ülkeye göre ucuzdur. Ama genel olarak bu Asya ülkelerinde böyle kendi mallarını satma konusunda Türkiye gibi değiller. Genelde kiralama var. Doğru. Tabii toprak satma
taraftarı olmuyorlar genel olarak. Bu da mantıklı. Kendi toprağını kaybetmiyor adam. Bizim neyse siyasete girmeyelim şimdi. Ne tarafa? Bu önümüzde kalıyor nehir. Bu taraftan gidelim bence. Bak rümörk. Bizden başka da turistin olmaması. Aynen. Gelen geçen bize bakıyor. Bunlar ne işi var burada? Bu sokaklarda ne yapıyorlar bunlar, yürüyorlar? Yağmurlu bir günde diye bakıyorlar. O abim orada işiyor. Neyse göstermeyelim. Direkt önümüzde çıkarttı. İşemeye başladı. Daha demin kamerayı hemen kapattım. Ayıp olmasın diye. Artık ayıbı biz mi yapıyoruz çekerek yoksa yoksa o mu direkt çıkartıp ulu orta işleyerek bilmiyorum. Bizim kültürümüz değil burası. Bilemeyiz. Yargılamayalım şimdi bilmediğimiz kültürü. Hemen kapattım. Pissing on the streets isn't a culture. I'm not saying like that. How can that even be a culture? In Vietnam, people pee on the road. Please. Ya solumuzda nehir. Bak 5 metrelerimiz nehir. 500 metredir yürüyoruz. Nehri göreceğiz daha. Yapıya bak. Farklı farklı. Tabi burası şu an terk edilmiş gibi gözüküyor. Restoran. Ama farklı bir yapı, evet. Bayılıyorum böyle sokaklara ya. Bak şunun güzelliğine bak. Sinematik abi bak. Şöyle yapınca tam sinematik. Şöyle hafif sağlı soldu böyle yavaştan çekince sinematik oluyor. Hello Vietnam. Kaldık burada. İçeri davet ettiler. Şimdi içeri oturacağız. Hadi bir kahve içelim bari. Aman tanrım. Vietnam'ı sel götürüyor şu anda. Burada yağmura yakalandık. Şöyle minik bir kafeye bizi davet ettiler içeri. Kahvelerimizi söyledik. İkram olarak şöyle bir şey getirdi. Mint tea olarak geçiyormuş. Böyle içine bir tane buz koydu. Böyle küçük bir şey. Yağmur dinene kadar burada bekleyeceğiz. Xin chào. Böyle bir taradık saçımızı. Kahve siparişi verdiğin yerde önceden çay getirmeleri de çok ilginç. Soğuk çay. Şekersiz, düz çay. Abo dışarısı var ya. Otelimiz 10 dakika mesafede ama gidemiyoruz. Yağmurun duracağı yok. Grab çağırdık. Yürüme mesafesi 10-15 dakika ama bu yağmurda gidemeyiz yani. Grab çağırdık. Grab herhalde 50-60 bin falan tutacak. Kaç dolar oluyor? Neyse hesaplar yazarım buraya. Şöyle bir şey göstereceğim. Bu bir banknot. Bunu söylemesem anlamayacaklardı banknot olduğunu tabi. Bu en yüksek banknot herhalde. Önemli değil. Konuyla alakası yok. Şimdi bu petrolden yapıldığı için bunu böyle yapsan da that doesn't feel like a right move. Why? You haven't watched the rest. You don't know why I did it. It has Ho Chi Minh on it. He is a respected figure. Talking to my old self is so strange. Do you think these figures would want to be idolized like this? Or for their ideas or values to live on? Also, this wasn't meant as disrespect. Let's watch and see. Hiçbir şey olmuyor bak. Yırtılmıyor, zarar görmüyor. Bu suya değse, suda kalsa hiçbir şey olmuyor. Bak hiçbir şekilde zarar görmüyor, gördün mü? Yepyeni, gıcır gıcır. Petrolden yapıyorlar diye de altını çizelim. Yani bunu cebinizde taşırken yok ıslanır, yok bilmem bir şey olur, yırtılır fılır. Bana öyle şeyler korkmanıza gerek yok yani. Mis gibi para. Güzel bilgi. Şimdi İbrahim rezervasyon yaptırmış. Onlarla buluşacağız. İbrahim Buket'le. Four Piece diye bir yer. Bunun Vietnam genelinde çok fazla şubesi var. Biz burayı çok seviyoruz. Bir önceki gelişimde de burada yemek yemiştik. Birçok çeşidi tattık. Böyle 3 gün kaldığımızda birçok farklı şubede birçok farklı çeşit yemek deneme fırsatımız oldu. Ne yediysem hepsini beğendim yani. Ben özellikle kendi açımdan konuşmam gerekirse hepsi çok iyiydi. Pizzasından makarnasından işte salatasına her şey çok iyi. Fiyat olarak da beklentilerin altında bir fiyat ortalaması çıkıyor. Vietnam'a gelip uğrayabileceğin yerlerden bir tanesi Four Piece. Unutma bak şurada yazıyor. Rezervasyonumuz bu kattaymış. Şöyle bir manzarası var. Şuradan göstermeyeyim.
Biraz yukarı çıkayım, oradan göstereyim. Tak 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 tak. Bak. Buradan gölü görüyorsun. Şöyle göstereyim. Şurada da gölü görüyorsun. Şöyle bir yer. Bak yolda birkaç metrede bir şöyle şeyler yazıyor. Sokağın ismi mi, caddenin ismi mi bilmiyorum. Dur soracağım. Şimdi akşam oldu tabii, aradaki bir zaman kaybını telafi etmek için anlatayım, bir toplantı aldık. Önümüzdeki günleri konuştuk. Ne yapacağız, ne edeceğiz, planlar, programlar, ne çekeceğiz, ne editleyeceğiz vesaire. O yüzden oraları çekmedim. Şimdi bir Japon restorana geldik. Gölün kenarında, arkamda göl var. Buraya haritayı koyarım nerede tam bulunduğumuz. Şu an buradasınız. Şeyi koydum buraya. Bulunduğumuz yerde şöyle bir yer. Neymiş ismi? Izakaya Matsuki. Şimdi burada sushi yiyeceğiz. Birazcık içeriği de göstereyim sana. Şöyle bir girişi var. 5 ile 1 arası açıkmış. Thank you very much. Hello. Şöyle yukarı çıktım. Hızlıca. Şöyle küçük bir yer. Bak. Şöyle tabureler koymuşlar. Hazır. Bak her şey hazır. Çok tatlı bir yer. Biz de şurada oturuyoruz. Hi guys bro. Böyle tatlı bir yer. Hadi bize afiyet olsun. That was so hard. Late night strolling, far from home and horizon looking like a sunset dream. Midnight talking, water crashing, evening feeling like a postcard scene. 'Cause it's just Otele şimdi geldim. Tişörtümü çıkarttım ve böyle bir şeyle karşılaştım. Bunu gün içerisinde hissetmemiştim. Herhangi bir şey ısırdım mı ısırmadım diye anlamadım. Şu an kaşınmaya başladı. Bir önceki Vietnam gelişimde bir sineğin ısırığıyla hasta olunuyormuş. Dengi hastalığı sanırım ismi. Bir sineğin ısırığıyla böyle yataklara düşüyoruz. Benzetmem gerekirse Covid olduğumda yaşadığım şeylere benzer bir şey yaşadım ama 2 günde atlatmıştım. Ama inşallah öyle bir şey değildir. Sadece bir sinek ısırıdır ama ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu ne ya? Bu nedir aga? Bu nedir aga? Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmayacağını düşün, bir şey olmasın. Bak, her yerde karşıma çıkıyor. Böyle bir 4-5 metrede biri var. Bak. Günaydın. Nereye gidiyoruz? Çalışmaya. Gezmeye değil, çalışmaya gidiyoruz. Taksi çağırdık Grab'den, onu bekliyoruz şimdi. Buradan gelecek. Şurada duracak. Şurada bineceğiz. Şu tarafa gideceğiz. Şimdi benim Vietnam'da en çok ilgimi çeken, en ikonik şeyle ilgili birazcık bilgi vereyim. Koni şeklindeki şapkalarla ilgili. Bunun kökeninde buranın halkı işlevsel bir çözüm yolu bulmak istemişler. Çünkü gün ışığında doğada çok fazla çalıştıkları için buranın iklimi her an yağmur yağabilir ya da her an güneş açabilir tarzında bir iklim olduğundan dolayı işlevsel bir çözüm yolu arayışına gitmişler. Sivri uçlu, aşağı doğru genişleyen bir şapka türü oluşturmuşlar. Buna da non la deniliyor. Non şapka demek, la da yaprak demek. Genelde bu şapkayı bambu ve şimşir ağacından yapıyorlar. Bunun sebebi ise hem dayanıklı olması hem de hafif olması. Çünkü tüm gün boyunca kafalarında taşıyorlar. Şeklinin amacı ise yağmur yağdığında suyun rahatlıkla akmasını sağlamak ve güneş ışınlarını kırarak yakıcı etkisinden korunmak. Geniş bir yapıya sahip, omuzları, enseyi ve yüzü koruma amaçlı bir
şekil bulmuşlar. Vietnam'ın ikonik simgesi haline gelmiş. Aynı zamanda da çevresindeki Asya ülkelerinin de buradan ilham almalarını sağlamış. Tarla işçileri ve genellikle açık havada çalışan işçilerin tercihi olan bir ürün haline gelmiş. Ya ben de isterim bunu alıp götürmek ama yani bunu taşımak çok zor. Yani burada yaşamıyorsan buna sahip olmanın bir anlamı yok. Sadece bilelim yeter. Bunun arkasındaki sebep, neden böyle bir şapka var, neden Vietnam halkında bu şapkayı görüyoruz, onu bilelim yeter. Did you buy it? No, I didn't. I can't carry it everywhere I go. Ben editimi yapacağım, kahvemizi içeceğiz. Sonra Vietnam, Kamboçya turuna gelen kapalı bir grup var. O turla birlikte gezimize başlayacağız. Ben için buradayım. O turu videolarını çekmek, aynı zamanda Hayta Yollardan'ın YouTube videosunu çekmek için buradayım. Bakalım serüven bu akşam başlıyor. Hem çekeceğim hem de kamera arkasını çekmeye çalışacağım. Umarım becerebilirim. Şimdi bu yerde gördüğüm küçük daireler, üzerinde yazı yazan daireler var ya, onlara tabii birkaç Vietnamlı birine sormaya çalıştım ama İngilizceleri aşırı kötü olduğu için basic konuşamıyoruz bile. How are you, what is your name? Bunları bile bilmiyorlar. It felt like you looked down on Vietnamese people a bit. Ah, your perspective is so negative, which is my perspective. What did I say? It is what it is. I'm just describing the situation in that moment. I'm not talking about the whole country. In many non-English speaking countries, most people don't speak English. That's not a flaw. When you visit the country, you shouldn't expect people to speak English. You should try to learn their language. What I am doing here is explaining the situation I'm in. Makes sense. Anlaşamadık. Ben de ChatGPT'ye sordum. Herkesin yapacağı gibi. Sonuçta bilgiyi nereden öğrendin değil, öğrenip öğrenemediğin önemli diye düşünüyorum. Öğrendiğim bilgi şu. Benim düşüncem, acaba sokak bilgisi mi veriyor? Hani yol bulmaya çalışan insanlara şu sokak bu yönde uzanıyor ve adı bu anlamında mı diye düşünürken ChatGPT şu şekilde cevap verdi. Onlar elektrik gerilim hatlarını bilgisini veriyormuş. Etrafta elektrik kabloları görmüyorum. Bütün elektrik altyapılarını yerin altına koymuşlar. Onları da nerede olduğunu bilmek için öyle küçük etiketler şeklinde kaldırıma çakmışlar 5-6 metrede bir. Mantıklı, güzel. Bunu da öğrendik. Birkaç saat edit yaptım o kafede. Şöyle gölün kenarından yemek yiyeceğimiz restorana doğru yürüyorum. Onlar önden gittiler. Ben YouTube'a video attım. İnternet kesilmesin diye bekledim bitmesini. Şimdi onlara katılmak için gidiyorum. Bir Lübnan mutfağı olan Habibi restoranına gidiyormuşuz. Orada yiyecekmişiz. Böyle manzarayı göstereyim mi? Bugün hava çok güzel. Dün sel götürüyordu her yeri. İnanılmaz bir yağmur vardı ama bugün hava çok güzel. Vietnam sokakları. Vietnam'ı seviyorum ya. Hanoi değil de ama Da Nang'ı çok seviyorum. Da Nang'a da gideceğiz birkaç güne. Da Nang sahili Da Nang sahilini sanırım Bali'deki Canggu Seminyak sahillerinden daha çok seviyorum. Evet. Üzgünüm. Niye üzgün olayım ki? Niye yani? Onun yerine onu seçtim. Niye üzgün olayım ki kardeş? Baksana şu güzelliğe. Habibi, Habibi. Habib abime buradan selamlar. Şimdi bunu görünce bunun altına yorum yapacağına eminim. Ah dilimize dolanan şarkısını kim yazdı zannediyorsunuz? Hala da söyleriz. Habibi, Habibi. Habibi. Gençlik şarkılarımızdandır. Karardı bütün dünya ben senden olunca. Bak Vietnam'da söylüyorum, Vietnam sokaklarında söylüyorum bu şarkıyı. Ne taraftan gideceğim? Buradan gideceğim. Vay sokaklara bak. Bu sokaklarda söylüyorum Habibi şarkısını. Geçiş nasıl? Geçiş buradan Habibi. Geldik. Hi guys bro. Malikaneye geldik gibi hissediyorum. Xin chào. Hello. Hello. Good afternoon. Mercimek çorbası, Lübnan mutfağı, kızarmış ekmek kalıntıları, cips niyetine. And while I was recording these videos, I had no idea what they will turn into. I wasn't searching for anything. I had no plan. But without me realizing, something was building up.
And sometimes the biggest things begin when you think you are doing nothing. I just didn't know it yet. Wow, remembering the beginning is so strange. I haven't lived any of it, so I can't feel what you feel right now. But I'm thinking, if this is the start, where can it go? Don't worry, you will understand better with each episode. So, episode 2? Sure, why not? Let's refresh our drinks first. Ready for the next episode? What are these? What do you mean? These, you are being nostalgic again. Audio recordings from the past. From your future to a farther future. Ours, you mean? Yeah, you can take them all because that's another phase of the journey. You split these into episodes too. I'd like to listen to all of them one by one. Maybe we continue with these. Maybe you should go through that journey alone. You can even start now. Let's leave episode 2 for later. Okay, then let's take a break and I will continue with HeeyTalk later. You know what? I'd love to see the comments on this video right now. If there is someone who feels it, they will write their thoughts, their feelings. Let's check the comments at the end of the next episode. Yeah, that sounds good. By the way, I already liked it. Even send it to a few friends. That's good. Wait. I'm gonna leave a comment too. Let me see. Ha! Nice, I like it.